Yeryüzündeki ilk insanlardan biri olduğunu hayal et. Gökle yerin arasında, türlü türlü yabani hayvanın ortasında yapayalnız ve savunmasızsın. Hayatta kalmak için tek bir şansın var. Tek bir dilek hakkı. Soyunun yeryüzünden silinip gitmemesi için her derdine deva olabilecek bir tek şey. Ne dilerdin? Mitler, ilkel insan topluluklarının henüz sırrını çözemedikleri yaşamla ilgili her şeyi açıklama gereksiniminden ortaya çıkmış öykülerdir. Uçsuz bucaksız bir boşlukta kala kalan bu savunmasız canlının yeryüzünü, varoluşu, doğa olaylarını, iyiliği ve kötülüğü anlamlandırma gayretinden türemiştir mitler. Bundan ötürüdür ki bizler için sırrını koruyan o ilk insandan bu yana olup biten her şeyi kavramamız için bizlere bırakılmış notlar gibidirler. Sözlü kültüre ait mitlerin temelinde insanoğlunun bilmediği ve korktuğu her şeyi anlamlandırma gayreti yatmaktadır. Bundan binlerce yıl önce yalnızca yer ve gök varken insanoğlu için bugün tabiatını kavradığımız pek çok şeyi anlamak oldukça güç olmalı. Kuvvetli fırtınalar, dondurucu soğuklar, heybetli ve yırtıcı hayvanlar, uçsuz bucaksız denizler, gökyüzünün sonsuzluğu, dipsiz karanlık geceler. İnsan karşısında aciz olduğu tüm bu gerçeklikleri mitler yoluyla anlamlandırmış ve olumlamıştır. Bu başa çıkma yöntemi hayatta kalmanın hiç de azımsanmayacak bir parçası olmuştur. O uçsuz bucaksız boşluktaki savunmasız canlı olduğunu hayal et. Belki yapayalnızsın, belki başka insanlar da var. Ama henüz bir konuşma dili gelişmemiş. Kelimeleriniz yok. Kalınca bir kürkünüz yok soğuktan korunmak için. Gece çöküyor. Hayatta kalmak için gereksinim duyduğun her şey o tek sihirli kelimede birleşiyor. Ateş. Peki insanoğlu belki de bütün varoluşunu borçlu olduğu ateşi nasıl keşfetti dersin? Şimdi bir antik Yunan mitinin binlerce yıl önce bu soruya verdiği cevaba yakından bakalım. Prometheus, insanın yaratılışından önce dünyada yaşayan Titanlardan biridir. Zeus'un da kuzeni olan Prometheus'un soyunun dayandığı Titanlarla Zeus savaş halindedir. Epimetheus da Prometheus'un 3 kardeşinden biridir. Bu iki kardeşe bir görev verilmiştir. Epimetheus insanı yaratacak, hem onu hem de hayvanları hayatta kalmaları için farklı yeteneklerle donatacaktır. Prometheus ise kardeşinin yaptıklarını kontrol edecektir. Epimetheus bu yüce görevin ağırlığını kaldıramaz ve elindeki güçleri umursamaz bir şekilde dağıtmaya başlar. Kuvvet, cesaret, çeviklik, zeka, geniş kanatlar, yırtıcı pençeler, öldürücü kuvvette zehirler, kalın kürkler. Epimetheus bu nitelikleri hayvanlar arasında pervasızca dağıtır da dağıtır. Ta ki sıra insana gelinceye kadar. Epimetheus insana sıra geldiğinde fark eder ki elinde ona verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. İşin içinden çıkamayan çaresiz Epimetheus, kardeşi Prometheus'a olan biteni anlatır ve ondan yardım ister. Prometheus düşünüp taşınır. Nihayet insanı diğer tüm varlıklardan üstün kılmanın bir yolunu bulur. Ateş. Prometheus öncelikle insana tıpkı Tanrı'nınkine benzeyen soylu bir biçim verir. Sonra da Hephaistos'tan ateşi çalarak insanlara armağan eder. Bu eşsiz hediye sayesinde insan bütün hayvanlar arasında özel bir konuma yerleşmiş olur. İnsana çeşitli aletler yapmasını ve madenleri işletmesini öğreten Prometheus, bir ırkı yok olmaktan kurtarmıştır. Peki ama neden yapmıştır bunu? Hem de Tanrı Zeus'u karşısına alma pahasına. Çeşitli anlatılarda Prometheus'un kendi soyu olan Titan ırkını yok ettiği için Zeus'a kin beslediği belirtilir. Bu sebeple Zeus'un başına bela olsun diye insanı biçimlendirdiği ve yücelttiği bir rivayettir. Prometheus, sonraları tanrıları inkar edip kötülükte sınır tanımayacak olan insanı yaratarak Zeus'tan atalarına yaptıklarının öcünü almak istemiştir. Ne var ki Zeus bu isyankarlığı akıl almaz bir biçimde cezalandıracaktır. Prometheus, yerleşik düzene baş kaldıran bir mitolojik kahraman olarak anılır. Zira ateşi çalıp insanlara armağan ederken esasında yeni bir devrin kapılarını da aralamıştır. Prometheus, insanoğluna bilimi ve uygarlığı hediye etmiştir. Bu suçu işlerken de haliyle tanrısal düzene meydan okumuş, Zeus'u fazlasıyla öfkelendirmiştir. Zeus'un Prometheus'a olan öfkesinin ardında yatan esas neden onun adında gizli. Önceden düşünen, Prometheus. Zeus'u kışkırtan Prometheus'un zekası, kurnazlığı ve öngörülü oluşudur. Nitekim kardeşinin iş bilmezliğinin de adında gizli olduğu anlaşılıyor. Epimetheus, eski Yunanca'da sonradan düşünen demek. Bu mitle soyumuz binlerce yıl öncesinden bizlere bir şey anlatmak istiyor gibi. Önce yapıp sonra düşünmesiyle cehaletin en çarpıcı sembollerinden olan Epimetheus da çok yakında Zeus'un öfkesinden nasibini alacaktır.
Gelelim Prometheus'un hırsızlığının bedeline. Rivayete göre insanlar ateş sayesinde yiyeceklerini pişirince, ısınınca, karanlığı aydınlatınca şımarmaya başlarlar. Nihayet korkulan olur ve insanoğlu bu yüce gücün kerametini kendilerinden bilip Zeus'a kafa tutar. Tanrı Zeus'un Prometheus'a olan öfkesi tarifsizdir. Bu yüzdendir ki ona vereceği ceza da ibretlik olsun ister. Zeus ilk olarak Prometheus'u yakalatıp çırılçıplak soydurur. Ardından yardım ettiği insanoğlu gibi soğuğu ve açlığı hissetmesi için bu bilge titanı Kafkas dağlarının zirvesine çıkartır. Prometheus'un sonsuz işkencesi işte böyle başlar. Her gün koskocaman ve açgözlü bir akbaba gelip bilge titanın karaciğerini gagalayarak yiyecektir. Bu işkence tam 1000 yıl sürecektir. Nasıl mı? Prometheus'un karaciğeri hiçbir zaman bitmeyecek çünkü her gece şaşmadan kendini yenileyecektir. Nihayetinde de ateşi biz insanlar kullanırken diyetini Prometheus ödeyecektir. Prometheus'un bu korkunç bedelinde oldukça şaşırtıcı bir sır gizli. Bugünün tıbbı bize şunu söylüyor: karaciğer vücutta kendi kendini yenileyebilen tek organdır. Bu bilgi belki de Prometheus mitiyle insanlığa müjdelenmiştir. Kim bilir? Prometheus suçunun bedelini ödemiştir ödemesine. Ama Zeus'un öfkesi dinmek bilmez. Zeus'un hesabında insanlar için de acı bir sürpriz vardır. Tıpkı Prometheus'unki gibi sonu gelmez bir işkence de insanlar için hazırlanmaktadır. Zeus ant içer. Prometheus, sen ki diğerlerinin bilmediği öğütleri biliyordun. Ateşi çalmak ve beni kandırmak seni mutlu ediyor anlaşılan. Yazık sana. Yazık sana ki kendine ve senden sonraki insanlar için büyük bir keder gelecek. Onlara çaldığın ateşin karşılığında öyle bir kötülük vereceğim ki hepsi kendi kötülüklerini kucaklayarak ruhlarında hoşnut olsunlar. Burada Prometheus mitiyle Pandora mitinin yolları kesişmeye başlar. Zeus, güzeller güzeli bir kadın yaratıp Epimetheus'a sunmaya ve onunla evlendirmeye karar vermiştir. Balçıktan bir kadın yaratır ve ona tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora adını verir. Tanrısal bir güzelliğe sahip olan bu kadını Epimetheus'a gönderir. Zeki abisi Prometheus, bunun Zeus'un oyunu olduğunu anlayıp kardeşini Pandora'dan vazgeçmesi konusunda uyarsa da nafile. Epimetheus yine düşünmeden hareket eder. Bu teklifin arkasında yatan niyeti sorgulamadan Pandora ile evlenmeyi kabul eder. Epimetheus'un rızasını duyan Zeus, taze çift için bir sandık hazırlar. Çeyiz sandığı süsü verdiği bu kutuyu Pandora'ya yollar. Pandora'yı kutuyu asla açmaması gerektiği konusunda birçok kez tembihler. Mitin Adem ve Havva efsanesiyle olan benzerliği yadsınamaz. Tıpkı yasak kılınan elma gibi açılmaması gereken bir çeyiz sandığı. Haliyle yeni gelin Pandora bu tembihi anlamlandıramaz. Uzun süre dirayetli olmaya çalışan Pandora nihayetinde merakına yenik düşer. Kutuyu açmaya karar vermiştir. Güzeller güzeli Pandora zarif parmaklarıyla kutuyu tutar, kendine çeker ve usulca kapağını aralar. Pandora kapağı araladığı anda kutunun içinde hapsolan kötülükler birer birer dünyaya yayılmaya başlar. Hastalıklar, ölümler, kıtlıklar, savaşlar, neşenin ve mutluluğun hakim olduğu dünyanın üzerine bir kasvet çökmeye başlar. Kaşla göz arasında kutudan yayılanları gören zavallı Pandora son anda da olsa kapağı kapatmayı başarır ve derin bir oh çeker. Neticede zararın neresinden dönülse kârdır. Fakat ne yazık ki kutunun içinde yalnızca tek bir şey kalmıştır. Rivayete göre kutunun dibinde kalan o tek şey Elpis'tir. Yani umut. Söylencenin sonu oldukça karamsar. Esasında insanın nefsine ve maddenin cazibesine kapılarak yaşadığı hayatı cehenneme çevirmesini sembolize ediyor gibi. Kutunun dibinde her şey yitip gittikten sonra geriye yalnızca umudun kalması ne manidar? Üstelik bu umut pişmanlık sonrası ortaya çıkıyor. Yani iş işten geçtikten sonra elde kalan tek şey umut oluyor. Bu mit insanlığın bütün yazgısı için ürpertici anlamlar içeriyor. Bütün belalarla bir savaş içinde olan insan ömrünün umuttan yoksun bırakılması Prometheus'un sonsuz işkencesinden farksız gibi görünüyor. Yarına dair taşıdığımız umut, iyileşme umudu, barış umudu, zenginlik umudu, kavuşma umudu, edilen dualar, kurulan hayaller, oynanan piyangolar, bütün bunları bize yaptıran o kudretli şey umut. İnsan sormadan edemiyor. Zeus'un kötülüklerle doldurduğu sandığında ne işi ola ki umudun? Acaba umut bizim algıladığımız kadar olumlu bir kavram olmayabilir mi? Umut, insan iradesini elinden alıp onu eylemsizleştirmeye itiyor olabilir mi? Özgür insan iradesinin bastırılma aracı mıdır yoksa umut?
Nietzsche'ye göre cevap basit. Zeus öteki kötülüklerden de fazlasıyla eziyet çeken insanın yaşamı kestirip atmamasını, hep yeni eziyetler çekmeye devam etmesini istemişti. Bunun için insana umudu verdi. Aslında kötülüklerin en kötüsüdür umut. Çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır. Şüphesiz böyle düşünmek de bir seçenek, ancak en ıstırap vericisi. Bugün antik Yunan'da Elpis'in hem olumlu hem olumsuz anlamlar barındırdığı düşünülmektedir. Bu bakımdan Elpis'i kaba tabirle beklenti olarak düşünmek de bir seçenek. Dünyaya karabasan gibi çöken kötülüklerden daha kötü bir şey varsa o da şudur: bütün bu kötülüklere hazırlıksız yakalanmak. Nihayetinde biliyoruz ki bütün iyilikler ve kötülüklerle baş etmek için adeta dünyaya sürgün edilmiş insanoğlu gardını indirmemek zorunda. Belki de Zeus, insanoğlunu dinmeyen bir yağmur ortasında şemsiyesiz bırakmak istemiştir. Belki de bu mit, sırrını henüz çözemediğimiz başkaca bir ikaz içeriyordur. Kim bilir?